Roma İmparatorluğu'nda sıradan bir salı sabahı. Bir adam ekmek alıyor, bir kadın tezgahta dünkü yemeğine ne olduğunu tartışıyor. Bir sokak köpeği kaldırımın sıcak taşlarında kıvrılmış uyuyor. Bir gladyatör sabah antrenmanı öncesinde kollarına yağ sürüyor. Bir rahip sunağa şarap döküp bugün kimsenin yanıtlamayacağı bir dua mırıldanıyor. Tarih 24 Ağustos milattan sonra 79 ve yaklaşık 4 saat içinde bu insanların her biri başlarını kaldırıp hayatları boyunca altındaki yaşadıkları dağa bakacak. Annelerinin altında yaşadığı dağ, dedelerinin altında yaşadığı dağ ve çok geç anlayacaklar ki hiçbir zaman güvende olmamışlardı. Pompei o gün olan şey insanlık tarihinin en garip kazalarından biridir. Çünkü 2000 kişiyi öldüren aynı jeolojik olay bir Roma şehrini tek bir öğleden sonra içinde donduruyor. O kadar kusursuz koruyor ki 2000 yıl sonra sokaklarında yürüyebilir, duvarlarını okuyabilir, masalarında bırakılan yemeklere bakabilirsiniz. Bu videonun konusu patlama değil, patlamadan önceki sabah. 20 bin kişinin hiçbir şeyden habersiz, tamamen sıradan bir gün geçirdiği o son sabah. Eğer şu an ben olsam çoktan kaçmıştım diye düşünüyorsanız o düşünceyi aklınızda tutun. Çünkü bu videonun sonunda o kadar emin olamayacaksınız. Saat sabahın 4'ü. Güneş 2 saat sonra doğacak. Ama Pompei çoktan uyanmış. Şehirler gün doğmadan çok önce tam hızla çalışıyordu. Ve bu makinenin en altında köleler vardı. Pompei nüfusunun %30'da 40'ı köleydi. Şehrin çalışması için herkesten önce kalkan, herkesten sonra yatan, hiçbir duvar yazısında adı geçmeyen insanlar. Karanlıkta su taşıyan biri var. Fırının körüğünü çeken biri var. Sokakları temizleyen biri var. Şehir onlar sayesinde sabaha hazır. Değirmende bir eşek sonsuz daireler çiziyor. Volkanik taştan yapılmış öğütme mekanizmasını çeviriyor. Un oluyor, hamur yoğruluyor, ekmekler fırına gidiyor. Bu makinenin motoruydu. Roma'yı besleyen çark. 35 fırın. 20 bin kişilik bir şehirde 35 fırın. Romalılar neredeyse hiç evde yemek pişirmezdi. Çoğu apartmanda mutfak yoktu. Çok katlı bir binada açık ateş yakmak çok tehlikeliydi. Bu yüzden şehir kendini dışarıdan besliyordu. Pompei'nin ekmeği gerçekten bulundu. Arkeologlar fırınları kazdığında içinde hala duran kömürleşmiş ekmekler çıkardı. Yuvarlak, üzeri çizgili, 8 dilime bölünmüş desen. Bugün iyi bir fırında göreceğiniz tam o şekil. Birisi bu ekmekleri 24 Ağustos sabahı pişirdi. Birisi onları satmayı bekliyordu. O fırsatı hiç bulamadı. Ekmekler fırının içinde kaldı. 2000 yıl boyunca orada bekledi. Sokaklar dar, gürültülü, güneş çoktan doğmuş. Şehir tam devirde çalışıyor. Yolun ortasındaki basamak taşlarına bakın. Yol yüzeyi aynı zamanda şehrin kanalizasyonu. Yağmur suyu, atık suyu, her şey yoldan akıyor. Basamak taşları yayaların bu akıntıya basmadan karşıya geçmesini sağlıyor. Taşlar arasındaki boşluklar tam olarak bir araba tekerleğinin geçeceği genişlikte ayarlanmış. Hem yaya geçidi, hem kanalizasyon, hem trafik düzenleyicisi. Tek bir taş dizisi, mühendislik dehası. Her birkaç adımda bir lokanta. Romalılar bunlara termofilyum diyorlardı. Sıcak bir şey satan yer. Taştan tezgahın üzerindeki yuvarlak delikler. Bu deliklere büyük toprak kaplar gömülü. İçlerinde sıcak mercimek çorbası, güveç et, baharatlı şarap. Kapağını açıyorsun, kaşıkla alıyorsun, bozuk paranı bırakıyorsun, yoluna devam ediyorsun. 2000 yıl öncesinin hazır yemek sistemi. 2020'de arkeologlar bu tezgahlardan birini ilk kez tamamen kazdı. İçinde buldukları şey şaşırtıcıydı. Ördek kemikleri, domuz, keçi, balık, salyangoz aynı kapta birlikte pişirilmiş. Tezgahın üzerine kazınmış bir yazı. Nikaos, seni utanmaz pislik. Muhtemelen dükkan sahibiyle dalga geçen biri yazmış. Pompei'nin espri anlayışı bugünden farklı değilmiş. Bu tezgahta 60 yaşın üzerinde bir adam yatağında ölmüş halde bulundu. Patladığında yataktaydı. Köşede minicik bir köpek iskeleti, omuz hizasına 25 santimetrede. Dükkan sahibi ve köpeği ikisi de aynı köşede kaldı. 2000 yıldır. 11 binden fazla duvar yazısı. Pompei'nin sosyal medyası buydu. Vatia'yı seçin yazıyor bir duvarda. Hemen altında birisi bütün sarhoşlar Vatia'yı destekliyor diye yazmış.
Success adında bir adam bir duvara Iris adında bir barmaid'i sevdiğini yazıyordu. Başka birisi altına Iris seni umursamıyor diye ekledi. Success karşılık yazdı. Tartışma hala o duvarda. 2000 yıldır trajik şairin evinin girişinde binlerce küçük mozaik taşla zemine işlenmiş bir uyarı. Siyah beyaz bir köpek resmi, altında Kev Kanem yazısı. Köpekten sakının. 2000 yıldır ziyaretçilerini uyarıyor. Dünyanın en uzun süreli kapı uyarısı. Zenginlerin evleri bambaşka bir dünya. Ortadaki avluda bir havuz, havuzun etrafında sütunlar, sütunların arasında Franks'le kaplı duvarlar. Derin kırmızılar, canlı yeşiller, altın sarısı detaylar. Renkler bugün bile geçen hafta boyanmış gibi parlıyor. Ama bu hayatın güzelliği onu ayakta tutan kölelikten ayrılamaz. Bronz cımbızlar bulundu. Kemik saç tokaları bulundu. Parfüm şişeleri bulundu. İçlerinde hala orijinal kokunun izleri var. 2000 yıl öncesinin kokusu bir şişenin dibinde kalmış. Dünyaya çıkmadan önce belirli bir şekilde görünme arzusu medeniyet kadar eski. Okul sokağı tamamen açık. Derste yaya trafiği arasında bir duvar yok. Perde yok, hiçbir engel yok. Dışarıdan geçen satıcıların bağırışları dersi bölüyor. Kimse aldırmıyor. Her gün böyle. Pompei her şeyden önce bir ticaret şehri. Garum, fermente balık sosu, antik dünyanın en yaygın ticaret maddesi. Britanya'dan Mısır'a kadar her sofrada var. Bu sabah pazarda durup tezgahlara baksanız çoğu ürün aynı. İncir, zeytin, ceviz, kuru hurma, ekmek, balık, şarap. 2000 yıl boyunca bu yiyeceklerin değişmemesi başlı başına ürpertici. İnsan değişmiyor. Forum şehrin merkezi. Ticaret, siyaset, din, adalet hepsi aynı meydanda. Tapınaktaki sabah ritüelleri kamusal idari işlevler. Rahipler memur, tanrılar sözleşme ortağı. Bu sabah sunağa şarap döken rahip şehri çalıştıran sistemi yürütüyor. O dini sistemin içinde. O sistemde bugün bir şeyler yanlış gidiyor. Bir Haruspex kurban edilen hayvanın bağırsaklarını okuyor. İşaretleri rahatsız edici buluyor. Ve tüm bunların ortasında manzaranın tanıdık bir köşesinde Vezüv kuzey ufuk çizgisine oturuyor. Her zamanki yerinde yeşil, sakin, o kadar tanıdık ki artık görünmez olmuş. Pompei halkının bilmediği şey baktıkları şeyin sadece bir dağ olmadığı. 700 yıldan fazla süredir patlamayan, yüzyıllardır basınç biriktiren devasa bir yanardağ oldu. Bir evin özel bahçesinde güller açmış. Bir kelebek hiçbir tarihsel farkındalık taşımadan oradan geçiyor. Silinmek üzere olan bir şehir bu. Bu sabah evinizin musluğu akmayı kesse şehri terk eder miydiniz? Muhtemelen hayır. Tesisatçı arardınız, birkaç şişe su alırdınız, sinirlenirdiniz. Ama hayatınızın tehlikede olduğuna karar vermezsiniz. Birisi halleder. İşte tam olarak bu Pompei'de olan. 24 Ağustos'tan önceki günlerde şehirdeki kuyular kurumaya başladı. Toprak çatlıyordu. Yollarda 1-2 hafta önce var olmayan kırıklar gelişiyordu. Halk çeşmeleri dolduruyordu. Bir canlının hatırladığı kadar geriye gidince bile hiç su doldurulmamış bir çeşme. Su kaplarını doldurmaya gelen kadınlar kuru bir taşın ağzında duruyor ve neredeyse hepsi aynı sonuca varıyor. Bu geçici. Su kemerinde bir arıza vardır. Yarına düzelir. İnsan zihni belirsiz bilgiyi tam olarak böyle işler. En az dramatik açıklamayı tercih ederiz. Her zaman. Buna normallik yanlılığı deniyor. Yavaş gelişen felaket karşısında yapılan en ölümcül hata. Su kesildi, geçicidir dersiniz. Toprak çatladı, deprem olur geçer dersiniz. Kuşlar kaçtı, mevsim değişiyor dersiniz. Her seferinde en rahatlatıcı açıklamayı seçersiniz. Çünkü alternatifi düşünmek dayanılmaz. Hayvanlar bu hatayı yapmıyor. Pompei'nin en zengin evlerindeki atlar sabahın erken saatlerinden beri yemlenmeyi reddediyor. Köpekler içeri girmeyi reddediyor. Kapı açık ama girmiyorlar. Eşikte duruyorlar, huzursuzlar. Sarsıntılar sıklaşıyor. Küçük olanlar rafta bardakları titretip sıva çatlakları açan türden. Pompei bunu daha önce yaşamış. Milattan sonra 62'de büyük bir deprem vurmuştu. Hasar ağırdı, binalar çöktü, Pompei 17 yıl boyunca yeniden inşa edildi. 62'yi atlattılar. Mantıklı sonuç. Bu bir 62 daha. Geçecek, onarılacak, hayat devam edecek. O referans çerçevesi tamamen yetersiz çıkmak üzere. Bir adam yemek odasındaki duvar sıvasındaki yeni çatlakta parmağını gezdiriyor.
Kafasına not ediyor. Ustayı çağıracağım, yemeğine dönüyor. Sabahın yaklaşık 11'inde. Forum sütunlarında türeyen her kuş aynı anda havalanıyor. Bu bir gürültüden ürken sürü değil. Kuşlar tek bir organizma gibi birlikte yükseliyor. Dağdan uzağa, tek bir yönde, geri gelmiyorlar. Pompei'nin çatlığında yaşayan her güvercin, her serçe, her karga az önce gitmeye oy verdi. İnsanlar onların gidişini izliyor ve çoğu yaptıkları işe dönüyor. Bu sabah Pompei'de tedirgin olan insanlar var. Hayatı boyunca bu dağı izlemiş yaşlı bir kadın. Kuruyan kuyuları gören, kuşları izleyen, hayvanların tedirginliğini hisseden kadın. Küçük ev tanrıçasını tutmuş, dünyayı anlamasının kendisine verdiği tek aracı kullanıyor. Dua ediyor. Korkması yanlış değil, sadece yanlış merceğe dua ediyor. Pompei hikayesinde en çok yanlış anlatılan şey şu: çoğu insan kaçtı. Şehrin nüfusu 20 bindi. Doğrulanan kurban sayısı yaklaşık 2000. Büyük çoğunluğu taşıyabildiklerini alıp şehir kapılarına yürüdü. Geri dönmediler. Onlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Tarih onları değil, kalanları kaydetmeyi seçti. Bazıları gitmeden önce değerli eşyalarını gömdü. İşler yatışınca geri dönmeyi planlıyorlardı. Arkeologlar hala döşemelerinin altında gümüş hazineler buluyor. Dikkatle sarılmış. Sahipleri geri gelip almadı. Körfezin karşısında yaşlı Plinus dağın üzerindeki garip bulutu anlatan bir mesaj alıyor. Roma dünyasının bildiği her şeyi toplayan ansiklopedinin yazarı. Bir amiral, bir bilim insanı. Tepkisi tekne çağırmak. Kaçmak için değil, incelemek için. Herkes patlamadan uzaklaşırken patlamaya doğru yelken açacak. Dönmeyecek. Yeğeni genç Plinus 17 yaşında. Körfezin karşısında her şeyi izliyor. Daha sonra tarihçi Tacitus'a bugünü anlatan 2 mektup yazacak. 24 Ağustos hakkında bildiğimiz çoğu şeyi amcasının bir yanardağa doğru yelken açmasını izleyen 17 yaşında bir çocuğa borçluyuz. 24 Ağustos milattan sonra 79, öğleden sonra. Saat 1'e doğru. Vezuv'un en zirvesi yarılıyor. Olan şey anlık ve mutlak. Patlama sütunu saniyede yüzlerce metre hızla yükseliyor. Dakikalar içinde 20 kilometreyi aşıyor. Avrupa'nın kayıtlı tarihteki en güçlü volkanik patlamalarından biri. 18 saat sürecek. Pompei'ye ilk düşen şey sünger taşı. Küçük gözenekli gri volkanik taşlar. Dolu taneleri gibi yağıyor. Saatte 15 santimetre birikiyor. Ama insanları hemen öldürmüyor. Ve bu kritik. Çünkü hayatta kalanlar tam da bu aşamada ayrılma kararı veren insanlar. İlk saatlerde sokaklar korkutucu ama hala geçirebilir. Başlarına bez sarıp taşlardan korunuyorlar. Bazıları arkalarına bakıyor, evlerine, dükkanlarına, gömülü hazinelerine ve yürümeye devam ediyor. Saatler geçtikçe pencere daralıyor. Sünger taşı diz boyuna yükseliyor. Sonra bel boyuna. Çatılar ağırlığa dayanamayıp çökmeye başlıyor. Kapılar açılmıyor. Sokaklar geçilemez hale geliyor. Karanlık geliyor. Tam mutlak karanlık. Genç Plinus bu karanlığı yaşadığı en derin geceden bile daha koyu olarak tarif ediyor. Yanan bir meşalenin sadece etraftaki küçük bir daireyi aydınlattığı, o dairenin dışında hiçliğin olduğu bir karanlık. Güpegündüz, öğleden sonra güneş tamamen kayboluyor. Gökyüzü yok, ufuk yok. Beklemeyi seçenler var. Kalın duvarlı bir Roma evinde daha güvenli olduğuna karar verenler. Bu mantıksız bir karar değil. Duvarlar koruma sağlıyor ve onlar haklı da bir süre. Ama bilmedikleri bir şey var. Onları öldürecek olan şey henüz gelmedi. Geldiğinde duvar kalınlığının hiçbir önemi olmayacak. 25 Ağustos gece yarısıyla şafak arası 18 saattir devam eden patlama sonu dengesizleşiyor. Yer çekimi kazanıyor, sütun çöküyor, proklastik akım geliyor. Ateşten ya da lavdan çok daha kötü bir şey. 400 ile 700 derece sıcaklıkta saatte 700 kilometre hızla ilerleyen kızgın gaz ve kül bulutu. Sığınacak yer yok, kaçılamaz. Gelen sesi duyduğunuzda çoktan ölmüşsünüzdür. Bu 2000 insanı öldürdü. Çoğu o noktaya kadar her şeyi atlatmıştı. 18 saat boyunca hayatta kalmıştı. Ellerindeki bilgiyle alabilecekleri en makul kararları almışlardı. Sığınmışlardı, beklemişlerdi, umut etmişlerdi. Hiçbiri yeterli olmadı. 25 Ağustos sabahı saat 6.30'da 4. proklastik akım Pompei'ye ulaşıyor. Bulabildikleri en sağlam binalarda sığınan insanlar ısı darbesiyle ölüyor.
Bulut gelmeden, duvarları geçmeden sadece yaklaşması yetiyor. Napoli körfezinin üzerine 700 yıl sürecek bir sessizlik çöküyor. Pompei mühürleniyor. Her oda, her koridor, her sokak, her insan akımın ulaştığı andaki halleriyle gömülüyor. Ahşap korunuyor, kumaş korunuyor, boyalı duvarlar korunuyor. Fırındaki ekmek korunuyor. İnsanlar korunmuyor. Ama biçimleri korunuyor. Ölüm anında her bedenin tam duruşu etrafında sertleşen kül tabakası ile yakalanıyor. Bedenler zamanla çürüdüğünde arkalarında mükemmel negatif boşluklar kalıyor. İnsan şeklinde oyuklar. 1748'de sismik kazı başlıyor. Arkeologlar harabe bekliyordu. Bunun yerine cümlesi yarım kalmış bir şehir buldular. Odaları açtıklarında mobilyalar hala yerinde. Masalarda yemek var. 24 Ağustos sabahı yazılmış duvar yazıları var. 1863'te kazı müdürü Fiorelli'nin aklına her şeyi değiştiren bir fikir geliyor. Volkanik tortunun içindeki boşlukları sıvı alçıyla doldurmaya başlıyor. Alçı katılaşıp kaya kaldırıldığında ortaya çıkan şey olağanüstü. İskelet değil, son anının tam duruşunda donmuş bir insan. Kıyafetlerinin kıvrımları korunmuş, ellerinin pozisyonu okunabiliyor. Yüzündeki ifade bazen seçilebiliyor. Bu bir istatistik değil. Bu bir 2000 kişi öldü cümlesi değil. Bu bir salı sabahı uyanan bir insan. Adı olan, evi olan, akşam yemeği için bir plan yapmış olan. Bir anne çocuğunu sarmış, ikisi de aynı pozisyonda donmuş. Annenin kolları çocuğun etrafında. 2000 yıl sonra hala bırakmamış. Bu el bu sabah ekmek tuttu. Lokanta tezgahına bozuk para bıraktı ve sonra durdu. Fırın hala orada. Fırıncı yok, ateş yok, ekmek yok. Ama volkanik taş değirmenler eşeğin 24 Ağustos sabahı çevirdiği pozisyonda. 1 milimetre bile kıpırdamamış. Sokak hala orada, basamak taşları hala yerinde. Taş döşeme hala araba tekerleklerinin açtığı derin izleri taşıyor. Bugün o sokakta yürüyebilirsiniz. Aynı taşa basabilirsiniz. Köpekten sakının yazısı hala orada. Evin artık çatısı yok. Aile çoktan gitmiş. Ama binlerce küçük mozaik taşla zemine basılmış uyarı hala görevinin başında. Ekmek Napoli'deki bir müzede duruyor. Siyah, antik ama birebir aynı desen. Birisi bu ekmeği pişirdi. Satmayı bekliyordu. O beklentiyle bu cam vitrin arasında 2000 yıl var. Ve hiç gibi hissediliyor. Pompei bugün yılda 2,5 milyon ziyaretçi alıyor. Beklediğiniz kadar uzak hissettirmiyor. Yakın hissettiriyor. Tedirgin edecek kadar yakın. Siyaset tartışıyorlardı, evcil hayvan besleyip şımartıyorlardı. Favorileri vardı, çocuklarını okullara gönderiyorlardı. Salı sabahı uyandılar ve o gece yatağa gireceklerini beklediler. Vezüv hala orada. Milattan sonra 79'dan beri 50 kereden fazla patladı. En son 1944'te. Bugün etraftaki tehlike bölgelerinde 3 milyon insan yaşıyor. Tekrar ne zaman patlayacağını söylemiyorlar ama patlayacağını söyleyebiliyorlar. 3 milyon insan yine de orada yaşıyor. Bugün Vezüv'ün gölgesinde yaşayan 3 milyon insan Pompei sakinlerinin 24 Ağustos sabahı yaptığı hesabın aynısını yapıyor. Tek fark daha iyi aletlere sahip olmaları. Pompei gerçek insanların yaşadığı gerçek bir şehirdi. Kendilerini antik tarih gibi hissetmiyorlardı. Salı günü uyanmış gibi hissediyorlardı ve sonra öğleden sonra saat 1'de uyarısız ve merhametsiz hayatlarının her günü baktıkları dağ olmayı bırakmaya karar verdi. Geriye kalan kehribar içinde mühürlenmiş bir şehir. Bize antik dünyanın nasıl göründüğünü değil, nasıl hissettirdiğini gösteriyor. Pompei sıradan bir sabahın anıtı. Son sabah olan sıradan bir sabahın. Her seferinde önce hayatı görüyorsunuz, sonra kaybı. Zaten bu yüzden duramıyorsunuz. Tarih uzun zaman önce başka bir dünyada başka insanların başına gelen bir şey değil. Tıpkı sizin gibi insanların başına gelen bir şey.